Merhaba herkese. İlk önce beni tanımayanlar için kısaca kendimi bir tanıtayım. Ben Banu Duraydın, 16 yaşındayım. Şu an Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. Bugünkü videomda aslında daha çok Meksika kültürü hakkında konuşmak istedim. Şimdi sizlere okulda ödev olarak yaptığımız Ölüler Günü sunaklarımızdan bahsedeceğim. Ölüler Günü'nü anlatan, yani Dia de los Muertos'u anlatan daha kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Fakat şu an sadece okulda yaptığımız ödev hakkında konuşmak istedim. İlk olarak Dia de los Muertos'u anlatmak istedim size kısaca. 4. ve 16. yüzyıllar arasında şu anki Meksika topraklarında yaşayan Azteklerden çıkmış bir olay aslında bu. 4. ve 16. yüzyıllar arasında şu anki Meksika topraklarında yaşamış olan Aztekler öldükten sonra insanların Chichunamiclan adlı bir yere gittiğine inanıyorlardı. Ayrıca yine inanışlarına göre kişinin ruhu zorlu 9 seviyeden geçtikten sonra son olarak Mictlan'a ulaşabiliyorlardı. Bu aynı zamanda dinlenme yeri olarak da geçiyor. Ve bu zorlu seviyeleri kolayca geçebilmeleri için bu ölülerin akrabaları veya sevdikleri mezarın yanına işte yiyecek, birkaç yani yardım olabilecek eşyalar koyuyorlardı. Aynı zamanda Dia de los Muertos'ta, yani Ölüler Günü'nde inanılıyor ki ölen insanların ruhları 24 saatliğine dünya yeryüzüne iniyorlar ve sevdikleriyle zaman geçiriyorlar. Bu yüzden sevdikleri insanlar aslında, yani akrabaları veya arkadaşları, mezarlıklara gidiyorlar. Burada şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar, yemek yiyorlar. Yani bize biraz garip geliyor çünkü sonuçta biz mezarlıktan geçerken bile şarkının sesini kısan insanlarız. Fakat gerçek bu. Yani Meksikalılar aslında ölen birinin ardından yas tutmanın çok saygısızca bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ve hani bu geleneği aslında daha iyi anlamanız için Coco diye bir film var. Bayağı ünlü bir film. Hatta animasyon. Onu izlemenizi öneririm. Gerçekten çok güzel bir film. Meksikalıların büyük bir bölümü koyu Katolikler. Fakat bu geleneği, yani atalarından gelen bu geleneği Hristiyanlıkla harmanlamışlar. Ve hala günümüzde bu gelenek devam ediyor. Ve birçok yerde, hatta ülkemizde de bu Ölüler Günü aslında Cadılar Bayramı'yla biraz karıştırılıyor. Fakat gerçekten hiçbir ilgileri yok. Bu Ölüler Günü 31 Ekim'de başlayıp 2 Kasım'da bitiyor. Cadılar Bayramı sadece bir gün. Dediğim gibi daha sonra daha açıklayıcı, yani bu gelenek hakkında daha açıklayıcı bir video yapmak istiyorum. Fakat şu anlık sadece okulumuzda yaptığımız proje hakkında konuşmak istiyorum. Bize ödev olarak bir ünlünün, yani yazarın, ressamın veya atıyorum yönetmenin, oyuncunun bir sunağı yapılması istendi. Toplam 12 gruptuk. Yani 9. sınıftan 4 grup, 10. sınıftan 4 grup ve 11. sınıftan 4 gruptuk. Biz sınıf olarak sunağını yapacağımız kişinin yazar Mary Shelley, yani Frankenstein kitabının yazarı Mary Shelley'i seçtik. Sunağımızı da ona göre hazırladık aslında. Bu sunağımızda kısaca işte Mary Shelley'nin bir tane portresi, yani fotoğrafı, Frankenstein'ın bir tane resmi vardı, Frankenstein kitabı vardı. Aynı zamanda küçük şekerden yapılma kuru kafa tasları oluyor Meksika'da. Onlardan vardı birçok tane. Onun dışında tuz zaten olması gereken şeylerden biriydi. Yani zorunlu olan bir şey. Aynı zamanda Mary Shelley'nin birkaç sevdiği yemek vardı araştırdıktan sonra. Ve bunun gibi daha birçok şey vardı. Aynı zamanda bazı arkadaşlarımız Mary Shelley ve Frankenstein'in, yani Victor Frankenstein'in kız kardeşi gibi giyinmişlerdi. Onlarla insanlara sunum yaptılar. Hem yazar hakkında hem kitap hakkında birkaç bilgi verdiler. Birçok farklı ünlü kişinin sunağı vardı. Yani Frida Kahlo vardı. Diego Rivera vardı. Onun dışında J.K. Rowling'in vardı. Yani bunun gibi birçok insan, yani birçok sınıf farklı insanlar seçip gayet güzel bir sunak hazırlamıştı herkes. Ayrıca sanat ödevimiz için, yani resim ödevimiz için yaptığımız ödevlerimiz de sergilendi o gün.
resimlerimizi istiyorsak satabiliyorduk fakat ben satmamayı tercih ettim. Ve o ödevden 90 aldım. Çünkü hocanın yorumuna göre ışık ve gölgelerim yetersizdi. Fakat benim için iyi bir sonuç bu. Çünkü ben resim yeteneğim yok sanıyordum. O yüzden bu benim için süper bir puanlama. Bu resimler içinde benim en beğendiğim resim bir tane Güney Koreli arkadaşım, yani Eugene adlı bir Güney Koreli arkadaşımın resmiydi. Yani gerçekten Güney Koreliler acayip anime çiziyorlar. Yani resmini anlatacak olursam bir tane anime kız iskeletle dans ediyor gibi düşünün. Fakat yani inanılmaz bir resimdi. Yani kızın elbisesi bayağı hani uzun bir elbise ve dikey çizmişti resimleri. Hepsine dantel deseni eklediğini düşün yani. Sınavlarda favorim ise tabii ki bizim sınıfım Sunay'dı. Ve gecenin sonunda hem veliler arasında hem de öğretmenler arasında bir oylama oldu. Yani 2 farklı oylama oldu. Ve 2 oylamada da sonuçta biz kazandık. Bizim sınıfın Sunay kazandı. Ve ödülümüzü iskelet kostümü giymiş olan müdürümüzden aldık. Ve aynı zamanda İspanyolca hocamız bu ödülü hangi grup kazanırsa ekstra puan vereceğini söylemişti. Ekstra puan almış oldu. Bu gayet iyi oldu benim için. Ortalamamı yükseltmek için. Yani keşke her ödev bu kadar zevkli olsa. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ganó no solo el jurado, pero también el voto popular. El ganador es el grupo Onceavo A. Come here, come here. Un aplauso para Onceavo A. Una foto para la posteridad. Sí. Ah, bueno, hay que ver si...